Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine büyük yufka açamayan takipçilerim için kat kat çıtır çıtır cevizli ev baklavası tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip baklavanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine öncelikle bir çay bardağı yoğurt ve yoğurdun hemen ardından bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Ayçiçek yağı yerine dilerseniz bir çay bardağı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hemen ardından 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Hiç fark etmez. Üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz sirke yerine 2 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı silme tuzu ekliyorum ve eklediğim bütün malzemeleri şöyle öncelikle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra ilk etapta 4 su bardağı unu ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Hamuru spatula ile şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra 1 su bardak unu daha ilave edip elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için klasik su bardağı ile 5 su bardak un bende tam denk geldi ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Lütfen sizler de 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine kabaca toparladıktan sonra hiç unlamadan masanın üzerinde şöyle pürüzsüz olana kadar diyebilirim ki 3 ya da 4 dakika hiç aralıksız bir şekilde pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı Antep baklavasının hamurunun kıvamı gibi sert değil, bir tık yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hazırladığım hamuru hiç dinlendirmeden önce iki parçaya böldüğüm hamurları silindir haline getirip tekrar 2 parçaya bölüyorum. Hazırladığımız hamuru çok beze yapacağımız için sizlerin de bu şekilde silindir haline getirip küçük küçük kesmenizde fayda var. İşinizi inanın çok kolaylaştıracak. Silindir haline getirdiğim hamurları küçük küçük parçalara bölüyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucum arasına yuvarlayıp bir tepsinin içerisine diziyorum. Hazırladığım hamurdan 50 küçük bir tane de büyük beze yapıyorum. Yani toplamda 51 tane beze yapıyorum. Hazırladığım bezeleri daha kolay açılması için üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Eğer varsa zamanınız 20 dakika ya da 30 dakikada dinlendirebilirsiniz. İnanın daha kolay açılır. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerden 5 tanesini masanın üzerine alıyorum ve nişastayı bulayıp şöyle parmaklarımla biraz bastırıp açıyorum. Ben baklava için buğday nişastası kullandım. Hiç fark etmez. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Nişastaya buladığım bezeleri merdane yardımı ile yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum.
Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurların arasına nişasta serpip üst üste diziyorum. 5 tane bezi açıp dediğim gibi aralarına nişasta serpip üst üste dizip bir kenara alıyorum. Her hamur için silme bir tatlı kaşığı nişasta yeterli olacaktır. Üst üste 5 tane koyduğum hamurun kenarlarına şöyle bastırıyorum ki açarken birbirlerinden açılmasın. Daha sonra beze tepsisinin içerisine koyup üzerini örtüyorum. Bu işlem gerçekten çok önemli. Mutlaka üzerini örtmeniz gerekiyor. Hazırladığım 50 tane bezeyi beşli olacak şekilde 10 gruba ayırdım ve üzerini örtüp daha kolay açılması için en az bu şekilde 30 dakika dinlendiriyorum. Baklavamızın şerbeti soğuk olacağı için hamuru dinlendirirken ben de bu arada baklavanın şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardak şeker ve 5 su bardak su ekledim. Daha sonra çeyrek limonu da ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 15 dakika kaynamaya bırakıyorum. 15 dakikanın ardından şerbeti kontrol ediyorum. Eğer kıvamı tamamsa ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Baklavanın yağı için erittiğim 200 gram sade yağın içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağını ekleyip bir kenara alıyorum. 30 dakika dinlendirdiğim hamurlardan bir tanesini alıyorum. Yani beşli olan bir grubu alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamuru açarken öncelikle merdane ile şöyle kenarlarını ezdikten sonra açıyorum ve biraz büyüdükten sonra oklava ile açmaya devam ediyorum. Hamuru açarken sadece ara ara ters düz edip açmaya devam edelim. İnanın abartısız söylüyorum, 5 kat hamur saniyeler içerisinde çabucak açılıyor. İsterseniz merdane ile büyütmeye devam edin. İsterseniz de şöyle biraz büyüttükten sonra benim yaptığım gibi oklava ile çok değil şöyle 2-3 defa açtıktan sonra tepsinin boyutuna gelecektir. Açtığım 5 kat hamuru baklava yapacağım tepsinin içerisine seriyorum. Baklava için kullandığım tepsi ölçüsü 38 santim. Tepsinin içerisine serdiğim hamuru hazırladığım yağ karışımıyla şöyle fırça yardımıyla biraz yağ sürdükten sonra biraz ceviz serpiyorum. Kıyılmış ceviz. İsterseniz fındıklı, isterseniz de fıstıklı yapabilirsiniz. Tekrar bir kat daha açtığım hamuru seriyorum. Hazırladığım 5'li 10 tane grubun 8 tanesini tepsinin içerisine aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Önce hamuru serip daha sonra yağlayıp daha sonra da ceviz serpiyorum. İsterseniz beşli hazırladığımız hamurları üst üste koyup onlu olacak şekilde kolaylıkla açabilirsiniz. Ben göstermek istedim. İsterseniz beşli, isterseniz de onlu açın. Onlu açtıktan sonra ikiye ayırıyorum ve tepsinin içerisine öyle yerleştiriyorum. Kalan 2 tane beşli grubu tepsinin içerisine yerleştirirken sadece yağlıyorum, ceviz serpmiyorum. Yani son 2 katını sadece yağlayarak ekliyorum.
En sonda ayırdığım bir tane büyük yufkayı nişasta yardımıyla açabildiğim kadar büyük bir hamur açıyorum. Hamuru açarken sadece nişasta kullanıyorum. Ben bütün baklavalarımı açarken sadece nişasta ile açıyorum. Yufkayı açtıktan sonra oklavanın iki ucundan tutup büzüştürüyorum. Ben en son katı büzüştürerek ekledim. Sizler isterseniz hiç bu işlemi yapmadan da direkt tepsinin içerisine yufkanızı serebilirsiniz. Yufkayı tepsinin üzerine serdikten sonra kenardaki fazla kısımları bıçak yardımıyla kesiyorum. Kenardan çıkan hamurları ben farklı bir baklava yapıyordum aynı gün. Onun içerisine yerleştirdim. Sizler isterseniz üst katını şöyle kaldırarak kenardan çıkan kısımları tepsinin içerisine düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Tepsinin kenarını da düzelttikten sonra artık baklavayı dilimlere bölüyorum. Baklavayı dilimlere bölerken isterseniz benim yaptığım gibi baklava dilimi, isterseniz de kare olacak şekilde kesebilirsiniz. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. Siz izlerken ben de sizlere unutmadan hemen burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerinden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dilimlere böldükten sonra kalan yağı öncelikle fırça ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra kasenin tamamını boşaltıyorum ve yağı boşalttıktan sonra tepsiyi şöyle bir iki defa sallıyorum ki yağ baklavanın her yerine eşit bir şekilde yayılsın. Evet, artık baklavamız pişmeye hazır. Baklavayı iki aşamalı pişiriyorum. Daha önceden ısıtılmış 190 derecede ilk etapta 30 dakika. 30 dakikanın ardından dereceyi 170'e indiriyorum ve 170 derecede 1 saat pişiriyorum. Baklavayı toplamda 1,5 saat pişirdim. Ama tabii ki de bu süre fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Ben sizlere fikir olması adına söylüyorum. Pişen baklavayı fırından çıkardım ve ilk sıcağı geçtikten sonra ılık şerbeti baklavanın üzerine döküyorum. Baklava yapmayı seviyorsanız ilk etapta mutlaka fırınınızı tanımanız gerekiyor. Hangi baklava hangi sürede pişiyor gözlemlemeniz gerekiyor. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi Fatoş Hanım, biz baklavayı daha önceden hazırladık ve nasıl saklarız, daha sonra pişiririz. Baklavanın yağını verdikten sonra çiğ bir şekilde üzerini örtüp isterseniz dolabın alt gözünde 2 gün, isterseniz de sıkı bir şekilde streçleyip dondurucuya kaldırabilirsiniz ve daha sonra çıkarıp pişirin. Aynen bu şekilde videoda söylediğim gibi hazırlayabilirsiniz. Şerbetini döktükten sonra varsa zamanınız şöyle 3-4 saat dinlendirin. Şerbetin tamamını içerisine çekecektir. Benim zamanım olmadığı için sadece yarım saat dinlendirdikten sonra servis edip sizlere iç dokusunu ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu baklavayı inanın merdane tutabilen herkes kolaylıkla yapabilir. Daha önce kanalımda paylaştım ve deneyenlerden tam not alan birçok baklava videosu var. İsterseniz kanalımı ziyaret edip diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.